Ustaların İzinden kanalı herkese saygı ve hürmetlerini sunar. Beni ilk kez dinleyenler için ben Serdar Gönen. Bu kanalın sahibi olan ve yıllardır tanıdığım Selman Çalışkan abimin ricası üzerine bundan sonra yükleyeceği videolardaki tüm seslendirmeleri ben ve dostlarım yapmaya çalışacağız. Yani rahmetli Neşet Ertaş'ımızla ilgili tüm konular, resimler, arşivler, ustayla ilgili tüm bilgiler Selman abinin emeği ve hizmeti olurken sadece seslendirmeler ve anlatımı ben yapacağım. Ayrıca video öncesinde kendisine buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Neşet Baba ile büyüyen bir genç olarak böyle güzel bir projeye dahil edilmek benim için büyük bir şeref ve onurdur. Videomuzun konusu Büyük Üstad Ertaş'ın bilinmeyen yönleriyle ilgili olacaktır. Büyük emeklerle hazırlanarak bana gönderilen yazıları sizin için derledim ve müsaadenizle videomuza başlayalım. Rahmetli canlar canı büyük ustayı siz hayranları olarak zaten yeterince tanıyorsunuzdur. Bizim videodaki amacımız sanat hayatı dışında ustanın mesela konserler, düğünler, organizasyonlar yani meşguliyetleri haricinde boş zamanlarda ne yaptığı, nelerden hoşlandığı, yapmayı sevdiği ve birçoğunuzun bilmediklerini anlatmaktır. Tabii bunu yaparken tamamen ustanın özel hayatını anlatmak değil de sizlerin merak ettikleriniz ve ustayı sevenlere rehber olmasını amaçladığımız şekilde anlatacağız. Bunu bir biyografi gibi düşünebilirsiniz. Bu zamana kadar çekilen belgesellerde genelde ustanın doğumundan başlayarak Kırşehir yöresi ve aptallarımız, Leyla ile ayrılığı, Almanya serüveni ve vefatına kadar olan zamanı anlattılar. Bunlar zaten bilindiği için biz bu şekilde değil, onun adeta dervişçe yaşamını, söyleyemedikleri ve uğradığı haksızlıkları konu alacağız ve bunu bölüm bölüm anlatmaya çalışacağız. Selman Bey'in dediği gibi Neşet Ertaş'ı daha iyi anlamak için onun gençlik dönemi ve yaşlılık dönemi olarak tüm hayatının bilinmesi gerekir. Evet, ustamız sadece konserler ve düğünlere giden, 1000'den fazla eseri bulunan ve en az o kadar da müziksiz şiirleriyle beraber sadece büyük bir sanatçı değildi. Aynı zamanda her ne kadar bizim gibi nadir insanlar fark etmiş olup insanların geneli fark etmemiş olsa da ustam aynı zamanda bu dönemin tabiri caizse büyük düşünürü ve filozofudur. Hani nasıl ki yabancıların Sokrates'i, Aristo'su varsa bizim de Pir Sultanımız, Yunus Emre'miz, Nesimi ve Hüdayi'miz, sonra onlardan aldığı emaneti taşıyan halk ozanlarımız vardır. Onlardan en büyüklerinden olanlar Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş'ımızdır. Onu hiç tanımayan ve bu konulara aşina olmayan biri bile örnek olarak ustanın Yolcu gibi, Derde Düştüm gibi eserlerini dinleyerek onun nasıl bir engin gönüle, dahileri bile kıskandıracak zeka ve erdeme, ayrıca büyük bir hür vicdana sahip olduğunu anlayabilecektir. Bana gönderdiği yazısının devamında bu kısmın altını özellikle çizmiş ve diyor ki, söz konusu rahmetli büyük ustam olunca yazacağım hiçbir kelime, şu klavyenin hiçbir tuşu ve benim onu anlatmaya çalışacak aciz aklım tam olarak anlatmaya yetmeyecek. Anlatmaya çalışsam da anlaması da bir o kadar zor olacaktır. Gerçekten ağzına sağlık diyerek devam edeyim. Evet, ustamın çocukluk çağı ve gençliğinin bir bölümü büyük yokluklar, acılar içinde geçtiğini biliyorsunuzdur. Zaten bu yüzdendir ki büyük ozanlardan Karacaoğlan'ın eseri kendisinin düzenlemesi olan Bir Ayrılık, Bir Yoksuzluk, Bir de Ölüm eserini çok içli muazzam şekilde okur. Bir ayrılık, bir yoksuzluk, biri de ölüm. Çünkü o birçoğumuz gibi ayrılığı da, yoksulluğu da en derinlerinde yaşamıştır. Hayatın üç gerçeğidir ve her canlı gibi sonumuz ölüm ve ayrılık olacaktır. Yani hepimize örnek olan mütevazi yaşamı, garipliği ve dervişçe erdemleriyle insanlık timsali büyük ustayı sadece 10 dakikalık bir videoyla anlatabilmek sizce mümkün müdür? Yine de elimden geleniyle ve dilimin döndüğüyle büyük ustamı, bilinmeyen örnek yaşamını hayatımın sonuna kadar bölüm bölüm anlatmaya devam edeceğim. Şimdi ustamın boş zamanlarında yapmaktan hoşlandığı şeyleri ve birkaç anısını müsaadenizle anlatmak isterim. Ustam gençlik yılları olan 50 ve 60'lı yıllarında hem de hayatının geri kalanında misafirlerini çok severdi. Elbette sanatı gereği yaşlılık dönemi haricinde çok fazla boş zamanı olmasa da olduğu zamanlarda Almanya Köln'de ikamet ettiği evinde dahi misafir ağırlamayı canı gönülden çok severdi. Zaten abisi Necati Ertaş abimizle birlikte Almanya'da 4 kişilik ekibi ve düğünlerine gittiği hemşerileri hariç Türklerle fazla karşılaşmazdı. Yalnızlığı fazla sevmez, hatta eğer arayıp soran olmaz ve sıkılmaya başlarsa
dostlarını arayarak kırmadan sitem edermiş. Eskiden insan insanın aracılığını yaparmış, rehberlik edermiş. Şimdi rehber telefon oldu. İlim sayesinde. Mektup da kalktı ortadan ya. Mektup da kalktı. Telefon direktmen telefon oldu. İnsanın bir gönlünü almak için, hatırını gönlünü almak için bir telefon etmesi zor değil şimdiki zamanda. O da var. Ben alıyorum Aslan kardeşinin hatırını gönlünü ara sıra telefon ediyorum. Sağ olsunlar, canları sağ olsun. Teşekkür ederiz, komşuyuz. Konuştuklarımızın hepsi şaka, hepsi espri. Gönlün arzusu haktır. Gönül arzu ederse ayak bulur. Bak, derdi yok Ali ta nereden çıktı geldi Mehmet kardeşine beraber sağ olsunlar. Teşekkür ederim bugün ziyaret ettiler. Sağ olun. Her şey onların gönüllerince olsun. Onun yanına gittiğinizde hiç abartmadan söylüyorum çok farklı hissederdiniz. Sohbet ederken öyle tatlı ve samimi sohbeti olurdu ki hiç bitmesini isterdiniz. Bazı düğün arası videolarda gördüğünüzden çok daha enerjikti. Ayrıca yine hiç abartmadan söyleyeceğim ki bir akşamdan çalmaya ve söylemeye başlasa aralıksız sabaha kadar yorulmadan devam edebilirdi. Bozdur dediklerim ama şiir Normalde orta boylu olmasına rağmen sahneye çıktığında resmen büyür ve devleşirdi. O tükenmez enerjisi, bağlamasıyla bütünleşirken aldığı haz, özellikle uzun hava veya bozlak okurken sesinin hiç düşmeden aynı tonda okuyabilmesi, en ince seslilerin bile okurken zorlanacağı oktavlara çıkabilmesi. Bülbül gibi Bağlama çalarken izleyebilenler varsa, takip etmekte zorlanacağınız efsane parmakları, yakından görenler beni çok iyi anlayacaktır. Böyle canlarımız varsa, o güzel anılarını yorumlarda paylaşırlarsa çok seviniriz. Gerçekten Cenab-ı Hakk'ın üstün yetenekler bahşetmiş olduğu muazzam bir insandı. Bu videoyu bizleri ve ustamı fazla tanımadan ilk kez izleyenler abarttığımı düşünüyorsa şunu söyleyeyim. İnanın eksik bile söylüyorum, eksiği var, fazlası yok. Sadece onunla yakından tanışabilme şansınız olduysa ancak o zaman anlayabilirsiniz. Ustama olan büyük hayranlığımızın bir sebebi de tüm bu muazzam yetenekleri koca orkestralara bedel, muazzam sazı, deniz deryalar gibi gürleyen müthiş sesi ve avazı, eşi benzeri olmayan sanatı olmasına rağmen her zaman mütevazi oluşu, bunca şeye rağmen göz önünde olmayı istememiş olmasıdır. Konserlerden kazandığı paraların ufak kısmı hariç gerisini gariplerim dediği canlarla paylaşması, gençlik yıllarında Ayhan Işık gibi sanatçılar kadar yakışıklı olmasına rağmen film ve reklam tekliflerini hiç kabul etmemiş olması, son olarak bildiğiniz gibi devlet sanatçılığını bile ben halkın sanatçısıyım, ayrıyeten bir ünvan, bana ayrımcılık gibi geliyor diyerek kabul etmemesi, onun nedenli büyük bir erdem ve olgunluğa gelmiş olduğunun büyük örnekleridir. Diğer bahsedeceğim bilinmeyen bir özelliği, büyük ustam söylemeyi ve okumayı sevdiği kadar bazı sanatçıları dinlemeyi de çok severdi. Örnek olarak rahmetli Büyük Ozan Davut Sulari ve can dostum dediği gönülden sevdiği sevgili Mahsuni Şerif'i çok dinlerdi. Hayatı boyunca nereye kalıcı olarak gittiyse imkanı varsa dışarıya ve bahçeye, bahçesi yoksa bile en azından evindeki cam kenarlarında mutlaka çiçekler yetiştirir, bunu çok severdi. Sizden de sır çıkmaz ya, dostlarıyla sohbet ederken aşkın badesinden yudumlanmayı ama bunu sadece o ortamda oturmayı hak edenlerle yapmayı severdi. Ustam teknolojinin fazla gelişmediği bir devirde olması ve ayrıca modern teknolojiye zaman ayıramaması sebebiyle gazete ve sanat dergileri okumayı da severdi. Aynı zamanda tahmin edebileceğiniz gibi çay ve sigara da vazgeçilmeziydi.
Gariplerin bir cuara parası var, ona dokunmayın sözünü bilirsiniz. Onunla uzun zaman geçirme şansı bulanlardan duyduğum kadarıyla özellikle genç ve aktif döneminde fazla uyumadığını söylerler. Yani o dönemlerde ustamın uyku düzeni bizimkinden farklıydı, çoğu zaman geç yatarmış dostlarım. Aynı zamanda hayvanları da çok severdi. Bir misafirliğe gittiğinde eğer ev sahibinin köpeği, kedisi ya da kuş gibi hayvanları varsa onları da çocuk gibi sever, hatta insan gibi konuşurdu. Özellikle olgunluk dönemlerinde farklı şehirlere konserleri için giderken lüks otellerde konaklatılmayı, ayrıca kendisi için lüks olacak şekilde ziyafet verilmesinden hiç hoşlanmazdı. Gösterişli ve zengince giyinmekten, marka arabalar veya korumalar eşliğinde yolculuk etmekten hiç hoşlanmaz ve canı sıkılırdı. Ustamın sadece hayranı değil, kendisine rehber belleyen ve gerçekten gönülden sevenler bilirler ki, onun bir felsefesi de "ben de sizler gibiyim, hiçbirimizin diğerinden farkı yok" düşüncesidir. Zaten bu yüzden de kendisinin elini öpmek isteyenlere müsaade etmez, aynı el sende de var demesi, rahmetli ustamın insani erdemlerine örnektir. Albümlerinden kazandıklarının büyük kısmında fakire fukaraya, ihtiyacı olan düşkünlere dağıtır. Anlayacağınız Neşet Ertaş olmak zordur bu dünyada. Her şey olabilir insan. Ünlü olabilir, şöhret olabilir, şarkıcı olabilir ama garip Neşet olamaz. Güzel canlar, aslında anlatacak o kadar çok konu var ki, hele söz konusu ustam olunca engin bir derya deniz gibi, uçsuz bucaksız bozkırlar gibi düşünün. Videomuzu burada noktalarken büyük emeklerimiz için, rahmetli ustamıza hizmet üzere açtığımız kanalımızın geleceği için bu videoyu beğenmeyi, özellikle sayfalarınızda ustamı sevenlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bildiğiniz gibi halk ozanlarımızı, özellikle güzel ustamı 2008 yılından beri anlatıyor, arşivler paylaşıyor, hakkında makaleler yazıyorum. Amacım bunların ustamı tanıyan, tanımayan herkese ulaşarak geleceğe kültürel miras bırakabilmektir. Diğer videomuzda rahmetli ustamın Almanya serüveni, öncesi ve sonrasını, neden 30 yıl gibi uzun bir zaman orada kaldığı, rahmetli ustamın sazında bizzat kendisinin keşfettiği sırları, saz çalma tekniklerinde bugüne kadar bilinen sınırları aştığı noktaları, türkülerinin hikayeleri gibi konuları siz ustamı sevenler için hazırlamaya ve yayınlamaya devam edeceğiz diyerek müsaadenizi isteyelim. Elimden geldiğince hem büyük ustanın ruhunun şad olması, hem abimizin ricası, hem de sizin güzel gönülleriniz için seslendirmeye çalıştım. Umarım az da olsa o güzel gönüllerinizi sevindirebilmiş ve ustalar ustasını yad edebilmişizdir. Şimdi en çok da türkülerimizin başı sağ olsun. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Bizleri dinleyen, Neşet Ertaş'ı seven o güzel yüreklerinize sağlık canlar. Ustamla ve türkülerle kalın. Hoşça kalın. Son nefesime kadar sizlerle beraberim. Ayaklarınızın turabıyım, gönüllerinizin hizmetçisiyim. Dertlerinizin ortakçısıyım.